Matematik sadece rakamlardan ibaret değildir. Matematik zekanızın güçlü olması, hayattaki birçok sorunla rahatça mücadele etmenizi de sağlayacaktır. Bu videoda size 5 soru soracağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümünde belirtin. Her sorunun sonunda zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bir iş yerinde kadın çalışanların mesaisi 8'de başlıyorken, erkeklerin mesaisi 9'da başlıyor. Kadınlar her 2 saatte bir 5 dakika molaya çıkabiliyorken, erkekler her 3 saatte bir molaya çıkıyorlar. 6'da ise mesaileri bitiyor. Kadın ve erkek çalışanların birlikte molada olacakları saat hangisidir? Kadınlar için mola saatleri 10, 12, 14, 16. Erkekler için mola saatleri 12, 15. Ortak saat 12. Bu sorunun özelliği matematik bilgisi ve yine matematik zekası olarak adlandırabileceğimiz sayılarla sıralı düşünme becerinizi ortaya koymasıydı. Aşama aşama 2 yönden, yani kadınların ve erkeklerin çalışma saatleri yönünden inceleme yaparak sonuca ulaşabilirdiniz. Bu soruya doğru cevap verdiyseniz işlemlerle aranız iyi demektir. Zekisiniz. Matematik zekanızı üst düzeyde kullanıyorsunuz. Doğru cevap veremediyseniz matematik işlemlerine biraz göz atmanız soruları hızlıca çözmenize yardımcı olacaktır. Matematik bilginizi geliştirin. Daha çok soru çözün ve çözemediğiniz soruları neden çözemediğinizi mutlaka inceleyin. Teyzem güzel bir düğüne gitti. Teyzemin annesinin kızı düğünde kayınvalide sıfatıyla bulunduğuna göre damat benim neyimdir? Cevap, erkek kardeşim. Soruya doğru cevap verdiyseniz, karmaşık soruların net cevapları olduğunu biliyorsunuz demektir. Siz her zaman yanıltmaya çalışan söz kalabalığından kaçmayı bildiniz ve hayatta önemli olan doğru noktaya ulaştınız. Soruya doğru cevap veremediyseniz, yanılgınız basit sözcükler arasında büyük anlamlar aramaya çalıştığınız için. Bu tür sorularda kendi akrabalarınız üzerinden düşünmek işinizi hızlandıracaktır. Soruyu yanıtlayamamanızın nedeni, sorunun gözünüze zor görünmesi ise bunun zekanızı değil, sorular ve sorunlar karşısındaki tavrınızı gösterdiğini söyleyelim. Sorunlardan kaçmayın, onlarla yüzleşin ve sakince çözün. Cemşit kimyaya merak salar. Kendisine güzel bir kokteyl hazırlamaya karar verir. Evde bir bardağa kola ve hidrojen bağlarının kararlı halde bağlanıp kristal şeklini koruyup düşük sıcaklıkta form değişmiş halini ekler. Cemşit ne yaptı? Cevap buz. Bu soru sadece kimya değil, aynı zamanda Türkçe anlama kabiliyetinizi de göz önünde bulunduran bir soruydu. Soruya doğru cevap verdiyseniz, teknik anlatımda donma konusunun ele alınış şekli, kullanılan terimlerin günlük hayattan farklı olması cevabınızı etkilememiş demektir. Siz gerçekten kolay kolay kafa karışıklığı yaşamıyorsunuz. Söylenenleri iyi analiz ederek ne dendiğini kavruyor ve başarılı şekilde cevap veriyorsunuz. Soruya doğru cevap veremediyseniz biraz dikkate ihtiyacınız var. Donmuş suya ne denildiğini bildiğinizi biliyoruz. Fakat kelimelerle aranızdaki bağı güçlendirmek için daha fazla test çözebilirsiniz. Düşündüğünüzden daha hızlı ilerlediğinizi göreceksiniz. Dil, birbirimizi doğru anlamak için çok önemlidir. Dikkat edelim. Sepetteki kırmızı ve ekşi elmaların bir kısmı kurtlandı. Kurtlanan elmaların 3 katının 8 eksiği 24'tür. Toplam elma sayısı kaçtır?
Cevap 24. Soruya doğru cevap verdiyseniz bazı soruların cevapta gizli olduğunu biliyorsunuz demektir. Sizi yanıltmaya çalışan detaylara aldanmıyor, hayatta hep kazanıyorsunuz. Dikkatinizi daima güçlü tutun. İnsan sürekli tetikte yaşayamaz ama eğer dikkatli olmayı alışkanlık haline getirirseniz siz dinlenirken bile sıra dışı şeyler dikkatinizi çekecek ve sizi tehlikelerden koruyacaktır. Bu alışkanlığı kazanmak için dikkat soruları çözün. Soruda çok zaman harcadıysanız kurtlanan elma sayısını bulmakla uğraştınız demektir. Bazen hayatta lazım olmayan gereksiz şeylerle uğraşır, asıl aradığımız şeyi unuturuz. Doğru cevaplar için biraz daha dikkat gösterin. Çalışmak güzeldir ama doğru şekilde çalışmak daha güzeldir. Zira eğer yanlış yönde çaba gösteriyorsanız başarıya ulaşamazsınız. Yer altında su bulunmayan bir arazide kuyu kazmak için ne kadar çabalarsanız çabalayın, sonuç alamazsınız. Burada sorun çalışmanızda değil, yanlış yerde çalışmanızdadır. Bir yurtta kızlar perşembe, cuma, cumartesi günleri çamaşırlarını yıkayabiliyorken erkekler pazartesi, salı, çarşamba günleri çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Bugün kızların çamaşır yıkamasına daha 2 gün varsa bugün günlerden nedir? Cevap salı. Matematik sadece rakamlardan ibaret değildir. Sıralı düşünmek de matematiksel düşünmeye girer. Soruya doğru cevap verdiyseniz hızlıca düşünüp karmaşa ile uğraşmıyorsunuz demektir. Sorulara bu kadar hızlı cevap vermeniz matematik zekanızı iyi şekilde kullandığınızı gösteriyor. Matematik zekası hayatınızın hemen her aşamasında ihtiyacınız olacak bir zeka türüdür. Soruya doğru cevap veremediyseniz üzülmeyin. Zeka sorularındaki cevap verme gücü spor yaparak güçlendirdiğimiz kaslar gibidir. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar hızlı ve doğru cevap verebilirsiniz. Bu noktada kendinize olan inancınız çok önemli. Benim zekam iyi değil diyerek kenara çekilenler asla başarılı olamazlar. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şeye Meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.